Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Asatovic Grigoryan'la Albin Planic arasında 1965 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Başlamadan önce belirtmek istediğim bir husus var. İçeriklerimden memnunsanız, analizlerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı izleyenlerin yani %90'ı diyebileceğim bir oranda abone değilmiş. Eğer memnunsanız içeriklerinden abone olabilirsiniz ve destekli olabilirsiniz tabii ki arkadaşlar diyerek analizimize hemen başlayalım arkadaşlar. Grigoryan ve Planic'in bu maçı oyun ortası ve oyun sonunda neredeyse oyun sonunda denebilecek bir pozisyon olsa da çok güzel hamleler barındırıyor. O yüzden bu analizin çok kıymetli olabileceğini düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Bu oyun dediğim gibi 1965 yılında oynanıyor. Siyahlarda Planic, beyazlarda Grigoryan. Grigoryan D4'te başladı. At F6, C4, G6, at C3, fil G7, G3, kısa rok, fil G2, D6. Buralar bildiğimiz klasik hani açılış hamleleri. Buraları fazla o yüzden bastıra bastıra söylemiyorum. Bir süre sonra şey yapacağız. Üzerine durmaya başlayacağız hamlelerin. At F3, at B D7, kısa rok. Mesela burada benim oynadığım açılışlardan birini oynuyor Plalinc. Ben de böyle hamleler oynayarak devam ediyorum. Ama burada benim kafama, kendi kafamda mesela takılan bir husus var. E5 mi oynasam, kale E8 mi oynasam? Aslında ikisini de oynayabiliyorsunuz. Ben bunun üzerine çalışırken, bu açılışın üzerine çalışırken kale E8 veya E5 oynamanın aslında bir sıkıntı olmadığını, nasıl devam etmeniz gerektiği hususunda biraz bilgi sahibi olmanız gerektiği için aslında Planic'in yaptığı hamleyi ben de yapmaya özen gösteriyorum. Burada Planic E5 hamlesiyle devam ediyor. Şimdi burada rakibinizin tercihi. Bunu almak olmayacaktır. Bunda zaten herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü bunu almanız durumunda mesela örnek yapıyoruz. D E5, D E5. Burada rakibinizin yani nasıl devam edeceği hususu E4 de belki devam edilebilir. E4'ten sonra şimdi at C5 hamlesi ve burada kırışmaya hızlıca yani gitmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü rakibinizin şimdi at E5 gibi bir hamlesi var. Beyazlara üstünlüğü kaptırdınız, böyle olmaz. O yüzden rakibinizin şöyle devam etme olasılığı daha fazla bana göre. Burada alma durumu daha az. Yani o yüzden E4 tercih edeceğini ben tahmin ediyorum rakiplerimizin genellikle. Tabii şimdi düşündüğünüzde burada siyahlara mı üstünlük veriliyor? Hayır. Burada siyahlara üstünlük verilmiyor. E, Birazdan göstereceğim siyahların nasıl savunabileceğini. Şimdi burada E5 hamlesinden sonra Grigoryan'ın hamlesi Vezir C2. Şimdi burada aslında bizim yapmamız gereken doğal bir hamle var ama yani plan için tercih etmediği bir hamle olmuş. Burada E4 hamlesi ve at D4 hamlesinden sonra atın merkezde bulunması, hemen göstereyim. Atın merkezde bulunması bizim için hoş bir durum değil. Buna C5 oynayıp da beyaz kareleri zayıflatmanın da bir anlamı yok. Çünkü filin bakışları pek hoş değil. Ondan ötürü plan için zannediyorum ki şu hamleyi oynaması mantıklı. C6 hamlesi. İleride oluşabilecek E4, at D4 hamlesinden sonra filin çaprazını ufak miktarda da olsa, aslında ufak da sayılmaz, yarı çapraza dönüyor çünkü. Fianchetto filini biz kısıtlıyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir tedbir hamlesi niteliğinde olmuş diyebilirim. Peki şimdi burada rakibimizin yaptığı hamleyi inceleyelim. B3 hamlesini yapmış. Biz daha demin bahsederken E4 hamlesinin çok etkili olabileceğini söylemiştik. Aslında en iyi hamle olduğunu söylemiştik ki bilgisayarın önerdiği hamle de E4 hamlesi, ama rakibimiz burada B3 yapmayı tercih etti. Şimdi B3 hamlesini düşünüyorum. Acaba hızlıca fil B2 ya da fil A3 hamlesiyle bu piyona bir baskı oluşturmayı mı planladı acaba? Yani aklıma direkt bu hamleler geliyor. Fil B2'yi düşündüğümüzde atı buradan kaldırmamız ve piyonu bir şekilde ilerletmemiz gerekecek ki bu filimiz kuvvetli olsun. Onun dışında mantıklı gelen yani fil A3 hamlesi var. Fil A3 hamlesini örnek veriyorum. Burada şimdi kalemizi açmazı almaya çalışacak diyelim. Bunu basitçe savunabiliyor olmamız lazım.
Örnek veriyorum, şu an bir hamle oynasak nasıl bir hamle oynarız? Vezir C7 ile aslında piyonun savunmasına bağlamak veziri çok mantıklı olmasa da bu da D5 gibi bir hamleyle devam edebilir ama bu hamlenin mantığını tam anlayamadım. Dediğim gibi E4 bence de en mantıklısıydı. Peki devam edelim. Burada bahsettiğim hamleyi yapan Planinç, yani E4 hamlesini yapan Planinç'in hamlesine karşılık at D4 ve burada vezir B6 hamlesi gelmiş. Vezir B6 hamlesine şöyle bir anlam yükleyebiliriz. Atın burada olmasına rahatsız olan Planinç vezirin hem de gelişimini sağlayarak atı buradan kovmaya çalışıyor. E, Yani atı buradan kaldırmak zorunda değil rakibimiz. Peki Grigoryan ne yapmış? Kale D1 yapmış. Kale D1 çok iyi bir hamle. Şimdi beyazların üstünlüğü ufak ufak artıyor. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Burada Platin için hamlesi at C5 olmuş. At C5 hamlesinden sonra Grigoryan H3 hamlesi yapıyor. Aslında H3 hamlesi bir ufak bir tedbir hamlesi. At G4 ya da örnek veriyorum fil G4 hamlesinin gelmesini engellemek adına H3 hamlesini şimdiden ben tedbirimi alayım kafam rahat olsun diye yapılmış bir hamle diye düşünüyorum. Peki burada şimdi yapılan bu hamle aslında bilgisayar tarafından önerilmeyen bir hamle. Kale E8 hamlesi yani ortalama bir hamle diye nitelendiriyor makinamız. Burada şimdi rakibimizin hamlesi benim çok ilgimi çekti. Bu kale E8'e nispet yapar gibi. Yani bilmiyorum, çok enteresan bir hamle. Grigoryan büyük bir hata yapıyor aslında burada. Fil E3 hamlesi yapıyor. Ee, Yani fil E3 hamlesine ben anlam veremedim. Neden böyle bir hamle yaptı? Çünkü bize bir imkan tanıdı. Şimdi biz kaleye 8 hamlesini yaptık. Burada da çok güzel bir hamle imkanı doğdu bizim için. Ve bunu Planic'ten bahsediyoruz ve bunu yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Ve tek hamlemiz. Çok güzel bir hamle niteliğinde kale 3 hamlesi geliyor. Yani mükemmel. Buna başka bir şey diyemiyorum. Makinenin önerdiği tek hamleyi Planinc gibi bir adam zaten bulacaktı. Sıkıntı yok. Ve kale 3 hamlesinden sonra bütün oyun siyaha dönüyor. Sizin burada yapabileceğiniz tek hamle F3 alabilmek ve şah kanadını zayıflıyor. Dikkat edin. Bu hamleden sonra fil H6 hamlesi yapıyor. Önemli değil, Planinc burada bir planı var. Şimdi artık bunu gerçekleştirmeye çalışacak. Bu piyona bir baskı kurarak ve şah kanadına taşlarını aktararak, örnek veriyorum vezirini işte filini bir şekilde aktarmaya çalışarak artık atak odaklı gidecek diyelim. Burada şimdi tabii fil H6 hamlesinden sonra beyazlara da bir şans demeyelim de beraberlik şansı diyelim ona. Yani üstünlük şansı demeyelim. Beraberlik şansı tanımış olduk. Tabii bunu vezir D2 hamlesiyle rakibimiz değerlendirdi. Vezir C7, şah H2 ve at H5 hamlesinden sonra fil F3, vezir D7. Dikkat edin, bahsettiğim hususlar şu an gerçekleşiyor. Taşlarını şah kanadına doğru aktarıyor Planinc. Vezir de mesela şu şekilde, filin de aynı şekilde H3'e bakacak şekilde yerleştiriyor. Şah kanadına doğru artık bizim yer almamız gerekiyor diyelim. Burada rakibimizin oynaması gereken tek hamle fil G4 hamlesi. Vezir E7 ve fil C8 hamlesinden sonra bizim burada üstünlüğümüz artık tescillenmiş oluyor. Ama burada tahmin ediyorum ki Platinç önce file 3 almayı yani tercih etmiş. Önce veziri buradan bir şekilde saptırmayı planlıyor. Vezir E1'le de aslında saptırmayı başarmış. Kale C8'den sonra at C2 ve burada fil H6 hamlesinden sonra rakibimiz E4 oynuyor. Peki E4 hamlesi neden yanlış? Şimdi benim aklıma gelen bir hamle var. Fil G7 hamlesi çok güzel bir hamle gibi duruyor. Peki fil G7 yaparsak ne oluyor? Fil G7'den sonra şah G2, fil E5 gibi bir hamle oynayabiliriz. Yani bu piyona bir baskı oluşturacağız ve de vezir G5 gibi bir hamleden sonra gerçekten burayı nasıl tutacağı rakibimizin biraz şüpheli. Hani at E2 gibi bir hamle oynasınız, bu sefer at E4 vuruyorum gibi gibi hamleler mevcut. Rakibimizin buna yanıtı at D4 olsa bile yani burada artık kötüleşiyor konu. Kale E8 gibi hamlemiz var. Fil G3 vurabiliriz ki vezirle zaten almanız çok mantıksız olurdu. Gibi gibi hamlelerden ötürü burada fil G7 benim gözüme çarptı. Peki Planinc ne yapıyor sizce?
1, 2, 3. Bir gate hamlesini yapıyor. Harika. Çok seviyorum bu adamı. Pjanic canım ya valla. Seviyorum bu adamı. Fil gate hamlesini buluyor Pjanic. At D4'ten sonra burada at G3 hamlesi geliyor ve bitirici hamle. Mükemmel. Ya bayıldım bu hamle. Gerçekten tarif edemiyorum bu duyguyu. Öyle bir güzel hamle yapmış ki aslında birazdan anlayacağız neden bu hamle yaptığını. At G3 hamlesinden sonra siz şah G3 ile ya da örnek veriyorum buna yanıt vermeyip at F3 ile devam etseniz bile artık konumunuz bitti. Şah kanadınız darmadağın oldu. Yani bitti. Neyse devam edelim. Şah G3'ten sonra burada fil D4 hamlesi geliyor. Burada dikkat ediniz kaleyle alamazsınız. Çünkü vezir E5'ten sonra kaleniz düşüyor. Şah G2, vezir G5, şah H1 hamlesinden sonra burada vezir F6 ile devam etmiş Pjanic ve burada rakibimiz de aslında terk etmiş. Yani düşünmesi çok zor bir konum. Yani burada artık nasıl direneceksiniz hiçbir fikrim yok. Şöyle bir hamle öneriyor bilgisayar ki yani ne kadar mantıklı o da pek anlayamadığım bir konu oldu ama. Şimdi mesela örnek veriyorum rakibiniz kale D4 alıyor. Vezir D4, kale D1 hamlesinden sonra bile çok kötü konumda kalıyorsunuz. Vezir E5, şah G2 gibi hamleler yani dediğim gibi bilgisayar tarafından öneriliyor ama kale E8'den sonra bu da vezir G3 gibi bir hamle önerisi var. Tabii ki biz buna nasıl yanıt verebiliriz diye düşünürken at E4 hamlesi öneriyor bilgisayarımız. Vezir E5, kale E5'ten sonra artık yok yani at E4, kale E4 alacaksınız ve burada yani çok dikkat etmenizi istiyorum. 3 piyon üstünlüğümüz var. Yani buna karşı direnemezsiniz. Çok zor diyebilirim. Vezir F6 başka bir hamlemiz var mı diye bakıyorum. Kale AC1 ya da öyle bir saçma hamle bence olmaz ya zannetmiyorum. Vezir P1 gibi bir hamle öneriyor. Bilgisayar yani burada artık hamle bulamıyor size. Dikkat etmenizi istiyorum. Vezir F1'den sonra vezir F1, kale F1 ve burada atınız düştü. O yüzden burada zaten mantıklı bir hamle bulamadığı için Grigoryan terk etmiş bulunuyor diyelim arkadaşlar. Evet, analizim bu kadardı. Bu plan için oyunları çok ilgimi çekiyor. Yani hepsini paylaşmayı istiyorum elimden geldiğince. İncelemeye devam ediyorum. Çok güzel maçları olduğunda paylaşmaya çalışacağım. Diyerek umarım analizimi beğenmişsinizdir. Umarım öğretici bir video olmuştur. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Memnunsanız videolarımdan, analizlerimden memnunsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani hoşunuza da gittiyse video bir like ya da işte oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.